Herkese merhaba. Biz yeni bir seriye başlıyoruz. Green Card nasıl alınır? Daha doğrusu bizim bildiğimiz anlamda hani bu çekiliş olan Green Card haricinde nasıl Green Card alabiliriz ondan bahsedeceğiz. Çünkü biz burada yeni Green Card başvurusu yaptık. Geleceğiz oralara yavaş yavaş prosedürlere. Bugün biraz biz hangi vizeyle buradayız, nasıl çalışıyoruz, çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Bunları anlatalım ve hangi Green Card'a başvuruyoruz, ne tip Green Card'lar var onlardan bahsedelim. Biz buraya öğrenci vizesiyle geldik, doktoraya. Ve öğrenci vizesiyle araştırma asistanı olarak çalışmak haricinde başka bir yerde, başka bir şekilde çalışamıyorsunuz. Ama mezun olduğunuzda, bu master da olabilir, doktora da olabilir, size burada çalışma izni veriyorlar. Bunun adı da OPT. Yani siz çalışmaya başlamak için mezun oluyorsunuz ve OPT'ye başvuruyorsunuz, OPT'yi alıyorsunuz. Bu 1 yıl. Ama STEM bölümlerindeyseniz, yani Science, Technology, Matematik, Engineering, Matematik. Doğru değil mi? Bu bölümlerdeyseniz 2 yıl daha uzatma alabiliyorsunuz 1 yılın sonunda. Peki bu 3 yılın sonunda ne oluyor? Eğer başka bir vizeniz yoksa gitmek zorundasınız ülkeden. Çünkü bu geçici bir vize, öğrenci vizesi ve bu izin geçici bir izin. Daha sonrasında şirketin size H-1B başvurusu yapması lazım çalışırken ki burada kalmalısınız. Yani aslında göçmen olmayan vizeden yavaştan göçmen vizesine doğru geçmelisiniz. H-1B'yi biraz Onur anlatacak çünkü yeni şirket ona başvuru yaptı ve çıkmadı H-1B. H-1B böyle farklı cap'leri falan var ama en böyle bilineni sanırım Nisan veya Mart ayında şirket sizin adınıza bir dilekçe dolduruyor, başvuruyor. O ayın sonucunda veya bir sonraki ayda hemen loto ile çekiliş sonuçları belli oluyor. Ve bu vizeler de gelecek, yani takip eden Ekim ayında veriliyor. Yani benim Mart veya Nisan'da işte bu sene başvuruldu. Yani normalde çıkma ihtimali %40 mı, %60 mı kaçmış bilmiyorum. Daha bana yüksek çıkmadı. hatta doktora olduğun için yani kademe kademe yani değişiyor. Evet, doktoralı olduğun zaman yani bir de şöyle oluyor. Şimdi atıyorum 10.000 undergrad çekilişi var. Onlar üstüne bir 5.000 sadece master'lar ekliyorlar. Atıyorum üstüne bir 5.000 de sadece doktoralar ekliyorlar. Mesela önce doktoraları çekiyorlar. O 5.000'de çıkmadıysan seni o diğer 5.000 master'lara da ekliyorlar. Çünkü sen o seviyenin de üzerindesin. Orada da çıkmadıysa sen en son herkesle undergradlarla birlikte katıldığın çekilişe de seni doktoral olarak ekliyorlar. Orada da bana çıkmadı. Bayağı şanslısın yani. Bayağı şanssızım yani. Bu tabii böyle Green Card çekilişi gibi çok random yapılan bir çekiliş değil. Dediğimiz gibi eğitim seviyenize göre biraz şansınızın arttığı ve şirketin sizin adına başvurduğu. Yani, ama yine de randomlık var yani. Sadece şansın evet, artıyor ama random sonuçta. Evet yani ama kendiniz başvuramıyorsunuz. Buna şirket başvurmak zorunda. Bu şekilde bir yavaştan yani H-1B de aslında bir göçmen vizesi değil ama dual intent diye geçiyor. Yani hem immigrant hem non-immigrant purpose'da burada bu vizeyle bulunabilirsiniz. Evet ve H-1B'de bizim duyduğumuz kadarıyla istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz ama tam olarak hala burada yerleşik değilsiniz. Yani göçmen değilsiniz. Bunun için Green Card'a ihtiyacınız var. Green Card evet bir bildiğimiz yöntemi var. Yani nedir? Çekilişe girmek. Bu DV Lottery diye geçiyor. Aslında yani şöyle diyebiliriz, Green Card'a değil de immigrant vizeye ihtiyacınız var. Evet, aynen. Green Card dediğimiz şey de bunlardan birisi sadece. Doğru, mesela. evet. Yani bizim bildiğimiz de işte Diversity Visa. Diversity Visa, evet. Daha çok işte böyle çekilişte aldıkları, dışarıdan da insanlar gelsin, buraya katkıda bulunsun falan gibi düşündükleri bir vize. Bunun haricinde başka Green Card çeşitleri de var. Mesela EB vizeleri var, Employment Based, değil mi? Hı-hı. Bir de O vizeleri var. Bunlar da individual başvurabileceğiniz Green Card'lar. Ama bu işte bilgileri hani biz tek tek açıklamak istemiyoruz. Zaten hepsini de bilmiyoruz. Biz bir link bırakacağız açıklamaya. Oradan girip tek tek hepsini kontrol edebilirsiniz. Hangisi size uygun bakabilirsiniz. Çünkü bu Green Card'lara hem buradayken, ülke içindeyken hem de ülke dışındayken başvurabiliyorsunuz. Yani bir yetkinliğiniz varsa, o şartları sağlıyorsanız Türkiye'den de başvuru yapıp gelebilirsiniz buraya. Ama şöyle mesela o vizesi extraordinary yetenekleri olan birisi. Atıyorum bir sanat eserin çok milyon dolara bir açık arttırımda satıldı veya
işte spor dalında, atletizmde bilmem nerede, olimpiyatlarda bir madalya kazandın gibi başarılar yani. Evet, aynen öyle. EB'ler employment based oluyor. Bunların da seviyeleri var. Yine o sitelerden bakabilirsiniz, bizim bırakacağımız linklerden. Biz aslında bugün biraz da EB2'yu anlatacağız. Onun da aslında farklı çeşitleri var ama biz NIW'ya başvurduk. Bundan bahsedeceğiz. Yani NIW nedir? Nasıl başvurulur? Bunları videolara yayarak anlatmayı planlıyoruz. Ama bugün şeyi anlatalım istiyoruz. Yani NIW'ya başvurmak için ne gibi şartlara ihtiyacınız var? Nasıl başvurabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyoruz. Şimdi NIW dediğimiz şey aslında sizin akademik başarınızın olduğu ve bununla başvurduğunuz, yani Amerika'ya bakın ben şöyle başarılıyım ve aslında buraya da çok büyük katkılar sağlayabilirim dediğiniz bir green card türü. Yani Araştırmacı green card aslında, yani doktora seviyesinde, en az doktora yani master da kabul ediyorlar. Evet. Yani yüksek bir eğitim seviyesi olmanız lazım. Yani master veya doktora. Bunu kanıtlayabiliyor olmanız lazım mesela. Şöyle, şimdi NIW'ya benim üzerimden başvurduk. Neden öyle başvurduk? Çünkü ben buraya geldiğimde doktoraya benim 5 tane makalem vardı yayınlanmış. Buraya geldikten sonra da yani başvuru sürecinde kadar da zaten yanlış hatırlamıyorsam 3 makale daha yayınlamıştım. Bunların yayınlanmış olması evet çok önemli. Hangi dergilerde yayınladığınız da çok önemli. Yani bahsettiğimiz aslında bilim dergileri, bilim makaleleri. Ve bunların aldığı atıf sayıları çok önemli. Yani citation dediğimiz, insanların kendi makalelerini yazarken, kendi çalışmalarını yaparken sizin makalenizi referans aldığı, sizin makalenizden sonuçlar aldığı, sizi cite ettiği, size atıfta bulunduğu sayılar çok önemli. Şimdi bunun için, yani bu yeterli mi, ne kadar yeterli falan, bunu öğrenmek için burada çok büyük bir avukatlık şirketi var. Yani aslında birkaç tane var ama en bilindiği, en büyüğü, bizim arkadaşlarımızın da kullandığı, bizim duyduğumuz ve bizim de konuşmak istediğimiz Chen Immigration Attorney. Onlar da sanki böyle bir Northeast Immigration diye bir şeyle bir ortak öyle Evet, şeyler. biz de yine onu bulup ben ekleyeyim, hem buraya ekleyeyim hem açıklama kısmına ekleyeyim. Şimdi onlara danışmak ücretsiz. E-mail atıyorsunuz, kendi durumunuzu anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki bana green card çıkar mı? Ben green card alabilir miyim? Biz de aynı şekilde benim makalelerimi yazdık. İşte şu dergilerle yayınlandı. 200 tane citation'ım var yaklaşık olarak. Bunlar yeterli mi diye sorduk. Şimdi bize söylenen, daha doğrusu bizim duyduğumuz en az 25-30 site'ınızın, yani atıfınızın olması lazım. Ve iyi dergilerde yayınlanmış olması lazım makalelerinizin. Bize avukatlar, evet sizin case'iniz, sizin durumunuz çok iyi. Yani size %99.9 green card çıkar dediler. Bu avukatlık ücreti var, bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra başvuru ücretleri var ve bize dediler ki eğer size green card çıkmazsa avukatlık ücretini geri ödemeyi taahhüt ediyoruz. Yani sizin durumunuz neredeyse garanti. Ve çıkmaması durumunda bu demek ki bizim hatamız. Yani sizin pek de bir hatanız yok başvururken. O yüzden biz avukatlık ücretini iade ediyoruz. Ya da eğer tekrar başvurmak isterseniz bu sefer sizden avukatlık ücreti almıyoruz. O ücretlerine tekrar başvuruyoruz dediler. Yani bugünlük bu kadar bahsedelim. NIW'ya nasıl başvurulur? Daha doğrusu hangi durumlarda başvurulur? Nelere sahip olmalısınız? Bunu anlatalım istedik kısaca. Bir sonraki videoda avukatlarla neler görüştük, bunların ücretleri ne kadar, prosedürü ne kadar, başvurma prosedürü, biraz bunlardan bahsedelim istiyoruz. Timeline biraz uzun ve karışık, hani bunlardan bahsetsek iyi olur. Evet. Bugünlük bu kadar. Araya başka videolar da gelebilir tabii ki bu seride. Çünkü yeni ev kiralıyoruz, Linda'yı yeni kreşe veriyoruz. İşte biraz da böyle biz burada evlendik, bununla ilgili sorular geliyor, onu da anlatalım istiyoruz. Prosedürleri nedir? Nasıl evlenilir? Burada Türkler nasıl evlenir? Ondan bahsetmek istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Çok teşekkürler. Evet.